Payas'tayız. Adana'dan çıktık yola. Antakya'ya giderken uğradık Payas'a. Tarihi Roma'dan kalma kalesi ve 1567 yılında Sokulu Mehmet Paşa'nın Mimar Sinan'a yaptırmış olduğu devasa külliyesi. Osmanlı Devleti'nin en büyük eserlerinden bir tanesi. Öyle muhteşem bir eser ki camisi, medresesi, kervansarayı, arastası, imareti, taphanesi, Sıbyan Mektebi ve hamamlarıyla göz kamaştıran, hani böyle bir tarafından bakınca her yerine anlayamayacağınız kadar devasa bir yapılar topluluğu. Şu an caminin etrafını çeviren öğrenci odalarıyla medresenin bir taşına kıvrıldık ve bu eserin banisini sizinle konuşmaya niyetlendik. Konumuz Sokullu Mehmet Paşa. Doğumu ayrı bir hikaye, devşirilmesi ayrı bir hikaye, ölümü ayrı bir hikaye. Ben size bugün Sokulu Mehmet Paşa'nın o enteresan, dua dolu, ibretlik ölüm hikayesini anlatacağım. Sokulu Mehmet Paşa, Bosna'nın Sokoloviç köyünde bugün bile hala otobüsle gidilemeyecek kadar sarp bir arazideki o bölgeden devşirilmiş. Edirne Enderun'da, sonra İstanbul Enderun'da okutulmuş. Daha sonra adım adım İstanbul'da mevki ve makamlarda yükselmeye başlamış. Silahtar ağalığa getirilmiş. Bir ara Yeniçeri ağalığı yapmış. Kaptanı deryalık yapmış ve derken Kanuni Sultan Süleyman'ın son sadrazamı olmuş. Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatına bir yıl kala 1565 yılında Osmanlı sadrazamı olmuş. Ve Kanuni Zigetvar'da 1566'da vefat ettiğinde, o gece çadırında son nefesini verdiğinde iki doktor apar topar onun çadırına gelmişler. Paşam, sultanımız az önce vefat etti demişler. Sokulu Mehmet Paşa öldü mü demiş. Evet demişler. Saklayın demiş. Kimselere söylemeyin demiş. Çok büyük bir strateji uzmanıyım Sokullu. Daha kuşattıkları Zigetvar'ın iç kalesi düşmemiş zira. O düşmeden askere 46 yıllık hükümdar öldü denirse asker kuşatmayı bırakırmış. Ve Belgrad'a gelene kadar da askerden Kanuni'nin ölümü saklanmış. Derken Sultan II. Selim tahta geçmiş. Sokulu Mehmet Paşa onun 8 yıllık saltanatında bütün konularda söz sahibi olmuş. Her şey ondan sorulurmuş. İşte II. Selim'in saltanat yıllarında bu Payas Külliyesi'ni Sokulu bizzat kendi parasıyla inşa ettirmiş. Aynı anda birkaç bin kişinin konaklayabildiği, karnını doyurabildiği, imaretlerinden istifade edip hamamlarında yıkanabildiği devasa bir menzil külliyesi yaptırmış buraya Sokulu. Derken II. Selim 1578'de vefat etmiş. 3. Murat tahta geçmiş ve 3. Murat'ın saltanatının ortalarına doğru Sokulu Mehmet Paşa ilginç, arzu edilmeyecek bir şekilde bu fani hayata gözlerini yummuş. Peki ne olmuş? Sokulu Mehmet Paşa'nın bir adeti varmış, hiç bırakmadığı bir adeti. Sokulu Mehmet Paşa Sultanahmet Meydanı'nda otururmuş. Ben eskiden gruplarla gezerken onlara da böyle sorardım. Eyüp'te Sokulu'nun türbesinin başında ya da Sultanahmet turunda. Sokulu Sultanahmet'te otururmuş. Meydana bakan dev bir konağı varmış. Ve Sokulu her gece teheccüd namazına kalkarmış. Sabah namazına kadar uyumazmış. Teheccüdden sonra sabah namazına kadar yardımcısı gelir. Önce beraber Kur'an okurlar. Ardından Vakaniüstün tarih kitabından tarihi bir bölüm okunur. Sonra Sokulu Mehmet Paşa namaza gitmek üzere evinden çıkar. Sultanahmet Meydanı'na nazır camiye namaza gidermiş. Böyle anlatırdım. Ve sonra gruba sorardım. Bu cami sizce hangi camiymiş? Herkes bir düşünür. Sonra grubun çoğu balık gibi atlar. Sultanahmet Camii tabii ki. Başımı sallar. Hayır, Sultanahmet değil. Sultanahmet Camii Sokulu öldükten 50 sene sonra yapıldı. Hatta Sultanahmet Camii Sokulu Mehmet Paşa'nın konağının olduğu yere yapıldı derdim. Sokullu'nun konağı bir tepenin üzerinde. Sultanahmet Meydanı'nın kenarında. 1. Ahmet o cami yaptıracağı zaman Sokulu'nun torunlarından konağı satın alıyor. Yıktırıyor, tepeyi düzlüyor. Oraya Sultanahmet Camii'ni konduruyor.
Sokulu Mehmet Paşa evinde teheccüd namazını kılan, Kur'an okuyan, tarihi bir kıssayı dinleyen Sokulu sabah namazı için ezanlar okunurken hangi camiye giderdi? Ayasofya Camii'ne giderdi. Bugün sizin de artık rahat rahat gidip sabah namazını kılabileceğiniz Ayasofya Camii'ne. O gün teheccüd namazını kılmış. Kur'an okunmuş. Yardımcısı açmış tarih kitabını, bir kıssa okuyor. Okuduğu kıssa Sultan 1. Murat'ın, Murat Hüdavendigar Han'ın Kosova Savaşı'nda şehadet. Hadiseyi biliyorsunuz. Savaş biter. Sultan Murat Han meydanı gezerken orada Sırp asıllı yaralı bir asker 1. Murat'la görüşmek ister. Bazı kaynaklar su istedi diyorlar. Sultan Murat Han hakikaten çok merhametlidir. Yanına yaklaşır ve koynunda sakladığı hançeri çıkarıp Sultan Murat Han'ı haince hançerleyecektir. Sultan Murat orada şehit düşer. Tabi yardımcısı bu kıssayı okurken Sokulu Mehmet Paşa'nın gözünden yaşlar dökülür. Dayanamaz. Düşünün. Kendisi de o coğrafyanın insanıdır. Ve dua eder. Hani sizin de geçmişinizde vardır öyle dualar. Bir dua edersiniz, ağzınızdan bir dua çıkar, içinizden bir şey geçer. 2 dakika sonra o dua gerçekleşir. Dersiniz ya keşke başka bir şey isteseydim. Sokulu'nun duası da aynen böyle bir duadır. Der ki ya Rabbi bana da Sultan Murat Han gibi şehadeti nasip eyle. Duanın kabul anıymış dedim ya, öyle olur. Neyse ezan okunur, Ayasofya Camii'ne namaza gidilir, dönülür ve ertesi günü Sadrazam Konağı'nda divan toplantısı vardır. Haftanın birkaç günü Topkapı Sarayı'nda kubbe altında divan toplantısı olur. Bir de Sadrazam Divanı vardır. O Sadrazam Konağı'nda toplanır. O gün toplantı Sokulu'nun konağındadır. Devlet adamları gelmişlerdir. Padişahın katılmadığı bir divandır bu. Ve bir ara verirler. Kapıya bir meczup dayanmıştır. Sokulu bu meczubu iyi tanımaktadır. Sık sık yanına gelmekte, o da ona para vermekte, sadaka ihsan etmektedir. Kapıdaki nöbetçiler tembihlidir. Gelirse sakın ha ilişmeye süz denmiştir. Ve kapıdakiler o meczubu içeri bırakırlar. Dünyanın nefesini kesip sesini dinlediği Sokulu. Düşünün, koca Şarkenlerin büyükelçileri, Busbekler geldiğinde görüşmek için 3 ay, 5 ay beklediği sadrazam bu. Ve meczup içeriye alınır. Sokulu kapıda onu görür. Gel bakalım koca deli, neredeydin kaç zamandır der. Yanına çağırır. Kemerinden para kesesini çıkarır. Meşin keseden çıkardığı sikkeleri meczubun avucuna sayarken meczup o güne kadar yapmadığı şeyi yapar. Belinde sakladığı hançeri çıkarır ve Sokulu Mehmet Paşa'yı orada defalarca hançerler. Sokulu Mehmet Paşa artık Osmanlı tarihlerine Şehit Mehmet Paşa olarak geçecektir. Onun birkaç lakabı vardır. Sokullu yani Sokoloviçli Mehmet Paşa, Tavil çok uzun boyluymuş. Tavil Mehmet Paşa ve bir de Şehit Mehmet Paşa. Ettiği duanın karşılığını görmüş ve Sultan Murat Han'ın o ünlü büyük Kosova şehidimizin şehit olması gibi o da o gün Sadrazam Divanı'nda son nefesini bu vatan, bu millet, bu toprak, bu din için vermiştir.